Performans, kalite ve uzun ömürlük dendiğinde aklımıza ilk gelen markalardan biri kesinlikle Lenovo. Peki hangisini alalım derseniz, herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda daha öncesinde hiç yapılmamış bir içerikle beraberiz. Her fiyattan alınabilecek en iyi Lenovo laptopları kısa inceleyeceğiz ve son bölümde hangisini almak daha mantıklı bunun hakkında konuşacağız. Ve her zaman olduğu gibi bu listedeki laptopların güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Ve sizce bu serinin devamı MSI, Asus gibi markalar için de gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Serinin devamı size bağlı ve bu laptoplar dışında başka bir Lenovo laptopa da bakmanızı önermiyorum. Çünkü hem deneyim, hem fiyat, hem performans, her açıdan en iyi cihazlar bunlar. Şimdi Lenovo tarafında alınabilecek en uygun fiyatlı laptopumuza başlayalım. Burada Lenovo V14'ü görüyoruz. İsminden de anlaşılacağı gibi kompakt ve şık bir laptop diyebilirim. Özellikle laptopu sürekli yanınızda taşıyorsanız uygun fiyatta gerçekten mantıklı. Ryzen 5 7. nesil bir işlemci kullanılmış. 8 GB RAM ve 256 GB SSD'nin yanında 14 inç Full HD bir ekranla geliyor. Burada performans olarak çok bir beklentiniz olmasın. En düşük ayarlarda da Valorant, CS gibi oyunları oynatabilecek bir cihaz. Bunun dışında bir performans beklemeyin. Batarya olarak da en fazla 3 saat idare edebiliyor. Bütçem yine bu aralıkta ama benim için ekran boyutu ve batarya performansı birinci öncelik diyorsanız Lenovo'nun V15 modeli kesinlikle favorilerimden. Donanım olarak V14 ile hiçbir fark yok ama cihazı zorladığınızda soğutma sistemi ile batarya performansıyla kesinlikle öne çıkıyor ve 512 GB'lık SSD'nin burada olmasa da önemli bir artı ve fiyat performans olarak da gayet mantıklı diyebilirim. 15.000 TL altında metal kasası, kaliteli ekranı ve güçlü işlemcisiyle Lenovo IdeaPad Slim 3'te tasarımı ince hafif yapısıyla da 15.6 inçlik bir laptopa oranla oldukça kompakt bir yapıda. Eğer hem oyun hem de grafik tarafında daha yüksek bir performans istiyorsanız Lenovo IdeaPad 1 bu fiyatlarda en iyi seçenek. Burada harici bir ekran kartı olmamasına rağmen Valorant gibi oyunlarda 1080p düşük ayarlarda 60 FPS'i rahatlıkla alabiliyoruz. Bu laptopun hem 8 GB hem de 16 GB RAM'li versiyonu var. Bu fiyatlarda en çok satan laptoplardan olduğu için stoklar ara ara bitebiliyor. Linklerden kontrol ettiğinizde kalmamış olabilir. O yüzden hem 8 GB hem de 16 GB'lık versiyonunu aşağı koyacağım. 16 GB'lık versiyonu tükenirse 15.000 altında olan 8 GB'lık modeli alıp sonradan RAM yükseltmesi yapabilirsiniz. Performansta bu fiyat bandının açık ara en iyi cihazı. Bütçem 20.000'e daha yakın. Benim oyunla işim yok. Video edit, üniversite, ofis, iş için kullanacağım diyorsanız V15 G3 modeli karşımıza çıkıyor. Burada i7 12. nesil performans serisi bir işlemci kullanılmış. 16 GB RAM ve 512 SSD'nin yanında batarya performansı ve soğutma sistemi de 20.000 TL bandında en güçlü laptoplardan biri ve bu fiyatlara kadar oyun için, performans için veya mühendislik, mimarlık için kullanacağınız bir laptop arıyorsanız bütçeyi minimum 26.000 bandına çıkarmak gerekiyor. Bu noktada Lenovo tarafında alınabilecek en ucuz oyuncu laptopu IdeaPad Gaming 3'ü görüyoruz. i5 12. nesil performans serisi bir işlemci kullanılmış. 16 GB 8x2 RAM'lerin yanında 512 SSD ve RTX 3050'nin 85 Watt'lık versiyonuyla karşılaşıyoruz. Oyunlarda 1080p orta ayarlar 60 FPS'i rahatlıkla verebilirken AutoCAD 3D modelleme, mühendislik, mimarlık uygulamalarında da kullanabilecek bir laptop ama çok bir beklentiniz olmasın. Çünkü RTX 3050 giriş seviyesi bir ekran kartı. Bence özellikle mühendislik veya oyun için kullanacaksanız 4000 serisi laptoplara yönelmek çok daha mantıklı ve şu anda da en uygun fiyatlı 4050'li laptoplardan olan Lenovo'nun Log modelinin i5 12. nesil işlemcili versiyonu önümüze çıkıyor. 16 GB RAM 8x2 olarak gelirken RTX 4050'nin 95 Watt'lık versiyonunda bu laptopta kullanılmış. Kasa kalitesi, soğutma sistemi, klavye hissiyatı her açıdan tam bir fiyat performans laptopu diyebilirim. Bütçeyi biraz daha zorlayabiliyorsak, özellikle e-spor tarzı oyunlar oynuyorsanız veya video edit, render için kullanacaksanız i5 13. nesil işlemcili Lenovo Log modeli benim favorilerim arasında. i5 13. nesil işlemcisi 8 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM, 5200 MHz, 8x2 olarak gelirken 512 SSD ve RTX 4050'nin de 95 Watt'lık versiyonu burada kullanılmış. Ekran kısmında da 15.6 inç 144 Hz IPS bir panel kullanılmış ve 350 nit maksimum parlaklığıyla ekran kalitesi olarak çok büyük beklentileriniz yoksa gayet yeterli diyebilirim ve tasarımsal açıdan da oyuncu laptopu olduğunu hissettiren bir cihaz. Eğer performansta beklentim
beklentim daha yüksekse bu noktada RTX 4060'lı Lenovo Log modeli i5 12. nesil işlemcinin yanında 16 GB RAM 512 SSD ile de birlikte geliyor ve RTX 4060'ın da 95 Watt'lık versiyonunun olduğunu söyleyeyim. Bu fiyatlarda özellikle render, mühendislik, mimarlık için kullanacaksanız veya oyunlarda yüksek ayarlar 60 FPS üstü istiyorsanız 33.000 TL'ye alınabilecek en iyi cihaz. Fakat ben işlemci olarak da yüksek bir performans istiyorum. Bu noktada yine Lenovo'nun Log serisinden Ryzen 7 7840HS gibi i7 13. nesle denk bir işlemci ve bu işlemci 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip ve verimlilik tarafında da i7 13. nesilden daha başarılı. Ayrıca laptopu yanınızda taşıyorsanız batarya performansı da gündelik bir kullanımda 5-6 saat rahatlıkla götürüyor. 16 GB RAM 5600 MHz 8x2 ve DDR5 olarak konumlandırılmış. 512 SSD'nin yanında ayrı bir SSD slotu da var. Kasa kalitesi, klavye hissiyatı her açıdan fiyatını tam olarak hak ediyor. Ama bana 512 SSD yetmez. 1 TB'lık versiyonu istiyorum derseniz de o da rahatlıkla alınabilir. Ancak aldıktan sonra uzun vadeli hiçbir şekilde yükseltme yapmak istemiyorum diyorsanız da 32 GB'lık versiyonunu da kesinlikle alabilirsiniz. 45.000'den 70.000'e kadar maalesef Lenovo tarafında fiyat performans 4070'li bir laptop yok. Bu noktada önerdiğim laptopları da yine açıklama ve yorumlara koyarım. Ama ben kesinlikle bir Lenovo alacağım diyorsanız burada bütçeyi 70.000'e çıkarmak gerekiyor. Ve burada da Asus ROG MSI Vector gibi daha üst seri olan Lenovo'nun Legion Slim 5 modeli önümüze çıkıyor. i7 13. nesil performans serisi işlemci burada da kullanılmış ve 32 GB RAM'in yanında 1 TB SSD ve RTX 4070'in 140 Watt'lık versiyonunu da bu laptopta görebiliyoruz. Max Switch ve Advanced Optimus desteği de varken metal kasası, kaliteli klavyesi, 16 inçlik QHD Plus çözünürlük ve 240 Hz'lik tazelemenin yanında sadece oyun için değil, grafik tasarım, Photoshop veya video editörler için de bu ekran oldukça başarılı. Windows 11'in de lisanslı olarak geldiğini söyleyeyim. Özellikle ekran kalitesi, soğutma ve 4070'li laptoplar arasında da çok ağır ve kalın olmayan bir cihaz. Laptopu yanınızda taşıyorsanız da Slim 5 gerçekten güzel bir seçenek. Listenin son sırasında bütçe sınırım yok. Ben RTX 4080'li yani iş için, profesyonel bir kullanım için laptop alacağım veya oyunlarda 2K'da en üst ayarlar 100 FPS üstü istiyorum diyorsanız Lenovo'nun Legion 7 Pro modelini görüyoruz. i9 13900 HX gibi şu anda piyasanın en güçlü işlemcilerinden biri bu laptopta kullanılmış. RTX 4080 hem işlemci hem de ekran kartında muazzam bir performansa sahip. Oyun geliştirme, yapay zeka veya üst düzey kurguyla uğraşıyorsanız en mantıklı seçeneklerden biri. Soğutma sistemi de bir o kadar güçlüyken 16 inçlik 2K'nın üstünde çözünürlüğü, 240 Hz ekranı ve 500 nit maksimum parlaklığıyla her yönden üst seviye bir cihaz. Dostlar şimdi en önemli kısım hangi Lenovo alınır derseniz burada eğer bütçem kısıtlı ve uygun fiyatlı bir Lenovo laptop istiyorum dediğinizde şu anki piyasada en ucuz alınabilecek laptop Lenovo'nun V14 modeli. Günlük işler, ofis için rahatlıkla kullanılabilir. Ama benim performans olarak beklentim biraz daha yüksek diyorsanız IdeaPad 1 favorilerim arasında. Üniversite için, mühendislik veya oyun için bir laptop istiyorsanız bence artık minimum laptop Lenovo'nun Log modeli olmalı. Burada 4050 modeller gayet mantıklıyken bütçe sınırınız 30.000 ise i5 13. nesil işlemcili benim favorilerim arasında. Bunun dışında i5 ve 4060'lı modelde fiyatına oranla çok başarılı ama 4060'lı bir cihaz almışken Ryzen 7 ve 4060 kombinasyonu uzun ömürlü kullanmayı düşünüyorsanız bu fiyata kesinlikle değecektir. Bunun dışında 4070'li modellerde çok öne çıkan bir Lenovo laptop yok. Premium bir cihaz istiyorsanız Lenovo'nun Legion modellerine bakabilirsiniz. Ama Lenovo kısmında çoğumuz için en mantıklı laptoplar kesinlikle Log serisi. Bu cihazları hem iş hem de oyun için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yani yazılımda da grafik tasarımda da kullanabilecek cihazlar ve bu laptopların hepsinin güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Her fiyattan alınabilecek en iyi Lenovo laptopları kısa kısa inceledik ve buradaki Lenovo laptoplar dışında başka bir Lenovo'ya da bakmanızı önermiyorum. Çünkü kronik sorunları olmayan genel deneyimde en iyi cihazlar bunlardı. Sizce bu serinin devamı Asus gibi markalar için de gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz olursa da yine yorumlarda bekliyorum. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.